Ramazan sticker'ının çekimini yaptım. Çok tatlı oldu. Hiç böyle uyumlu olacak şekilde yaptığımı düşünmemiştim ama hileli falan buraya koyunca çok tatlı oldu. Ramazan davulcusu geldiğinde bunu koyacağım. Bunu da böyle cüz okurken işte cüzlerimi unutmayın diye falan. Zaten şöyle yani küçük dekoratif stickerlar. İşte seccade var. Belki hani teraviye gittiğinizde falan cami koyabilirsiniz. Seccade koyabilirsiniz. Ondan sonra normal zamanda da zaten tesbih, cami, işte Kur'an, seccade falan, hilal. Bunlar normal zamanda da kullanılabilecek stickerlar. Namaza başlamak istiyorsanız falan böyle belki bunlar daha da sizi heyecanlandırıp işte hevesinizi artırabilir. Şuraya böyle bir mahya gibi bir ışıklandırma yaptım. Çok tatlı oldu. Hurmalar yaptım bu şekilde. Şeker yaptım. Ramazan bayramı geldiğinde artık onları yapıştırırız. Zekat için böyle bir para zarfı yaptım. Belki umreye gidenler ya da gitmek için manifesto olsun diye Kabe koydum oraya. Tesbih koydum. Sahur ve iftar şeyleri koydum. Işıklara bayılıyorum. Bir sürü ışıklı şey koydum. Hoş geldin Ramazan koydum. Ben bunu Mart ayına böyle yapıştırdım. Ve bu da çok tatlı. Çok heyecanlı yani. Ramazan sticker'ını bayağı göreceksiniz bu Mart ayında. Sürekli kullandıkça ben de paylaşırım. Umarım bir sürü insan da böyle keyif alarak kullanır ve ajandasını keyifli bir şekilde doldurur. Şurada Spider-Man şeyleri var ama bunları tamamladığım zaman detaylıca göstereceğim. Sadece Spider-Man karakterlerinin 3 farklı kağıt kullanarak stickerları olacak. Yani bu modelden 3 farklı kağıtta olacak. Bu mesela hologramlı kağıt. Bir de bunun şeffaf versiyonu var. Göstermeyeceğim dedim de dayanamadım. Yani şeffaf olanlar da böyle sanki buraya resim çizmişim, onu yapıştırmışım gibi. Arka planı beyaz değil. O yüzden çok güzel duruyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabımda hangi karakterleri çizmemi istersiniz gibi soru sormuştum. Orada da birisi Play grubundan bahsetti. Sadece denk geldikçe falan dinliyordum. Ama güzel şarkıları vardı. Ondan sonra ben dedim ki hani grubu çizeceksem iyi bir tanımam gerekiyor. Ben bir animeyi falan da çizmeden önce, ürünlerini üretmeden önce iyice izleyip karakterleri analiz edip ona göre karakterlerin duygularını yansıtacak şekilde onları çizmeye çalışıyorum. Çünkü düşünsenize bir villain var mesela ama ben onun villain olduğunu bilmediğim için, kötü karakter olduğunu bilmediğim için daha mizacı iyi duran bir şekilde çiziyorum. O zaman çok komik olur yani. Şarkılarını dinledim, live performanslarını falan izledim. Onları ilk şeyle sevmeye başladım. Glitching videoları vardı. Bug'a giriyorlar falan. Çok komikti. Aşırı keyif aldım izlerken. Ondan sonra sürekli bir video izlemeye başladım. En sevdiğim kişi Hamin şu an. İkincisi de Uno. 26 yaşında tekrardan fangirl'e adım attım. Yani uzun zamandır bir grubu detaylı bir şekilde incelemiyordum. Yani ilgimi çekmiyordu çok fazla. Ki vakit de bulamıyordum. Şimdi zaten işimde olduğu için bir yandan hani onları da çizmem gerekiyor. Enerjik ve samimi bir şekilde çizebilmem için de onları sevmem çok önemli ki öyle de oldu. Geçen de kütüphaneye gittim. Orada Uno'yu çizdim. O çok içime sindi. Şimdi onları göstereceğim. Bu çizdiğim ilk üyeydi Bambi. Bu yine sketch halinde zaten hepsi şu an. Bu pek içime sinmedi. Böyle fotokart olacak bunlar. Ama elini falan filan daha hepsi eskiz hali. Yine de çok içime sinmedi. Daha tatlı bir şekilde Bambi'yi yansıtmak istiyorum. O yüzden bunu yeniden çizeceğim. Hami'nin gülüşü çok böyle masum ve tatlı. O yüzden onu böyle ilk önce bir gülüşüyle çizmek istedim. O da yine yüzü aslında tam çok benziyor ama içime sinmeyen şeyler oldu. Boyun kısmı tam içime sinmedi. O yüzden bunu da yeniden çizebilirim. Ya da daha cool bir şekilde çizebilirim. Sonra gülüşünü çizmeye çalıştım. Bu çizimin pratiğini yaparken bayağı bir şey öğrendim dijital çizim hakkında. Render falan olayını mesela biraz daha çözmeye başladım. Her pratiğimde böyle yeni bir şey öğreniyorum. Önceki çektiğim videolarda da işte charmların aksesuarlarını falan takarken size gösteririm vesaire demiştim. Ama onları çekmemişim henüz. O yüzden şimdi masamı topladım. Biraz charmların aksesuarlarını taktım ve onları size nasıl taktığımı gösterdim videoda. Hem onları izleyeceksiniz hem güncellemeye hazırlık sürecimi göreceksiniz. Çünkü güncelleme günü ben
Yani güncellemeyi yaptım akşam 8'de ve ondan sonra yemek yedim. Yemeğimi nasıl hazırladım, sofraya nasıl oturdum, ondan sonra nasıl uyudum hiç bilmiyorum yani. O kadar yorgundum ki, çok yoruldum yani o süreçte. O yüzden güncellemeden bir gün öncesini ve bir hafta sonrasını izleyeceksiniz bu videoda. Bu da charmlar. Güncellemenin en önemli parçası. Biraz stok yeniledim. Burada da eski charmlarımı görebilirsiniz. Bayağı Gojo'dan falan stoklamıştım. Choso biraz az kalmış. Geto'da yine stoğumuz bayağı var. Neyse ki. Nanami de az kalmış. Mob da bu kadar. Mob stoğu var ya. Saiki az. Bir de Choso az. Nanami az. Nanalar bu kadar. Nana da az kalmış. Bu kardan adamlarda indirim var. Zaten sezon sonuna geldiğimiz için ama hala kış mevsiminde olduğumuz için bunları indirimli fiyata koydum. %20 indirim var şu an. Ön tarafı bu şekilde mat duruyor ama şurada bir koruyucu üzerinde katman var. Bunu çıkarıyorsunuz aldığınızda. Sadece üzerinde çizikler, izler olmasın diye bu şekilde gönderiyoruz. Ondan sonra siz aldıktan sonra kullanırken çıkarabilirsiniz bunu. Ve normalde böyle parlak yüzeyli. Çok güzel olmuş. Çok heyecanlandım şu an. Bu da Güven. Yine couple charmlar olacak bunlar. Bunlar 5 santim. Bunların küçük telefon charmı, telefonlara falan takmalık ya da fotoğraf makinenize falan takmalık charmlarını da yaptırdım. Birkaç tane hoşuma giden chibi tasarımım vardı önceden ve çok sevilen tasarımlarımı seçmek istedim. Onlardan biri de Mama tasarımıydı. Ve charm hali o kadar tatlı oldu ki çok güzel. Bunun yine telefon charmını da yaptım bu şekilde ve çok tatlı. Telefonuma kesin takacağım bunu. Gigi, Kiki'nin kedisi. Ondan sonra One Piece'ten Luffy ve Zoro'yu yaptım. Bir de Chopper'ı yaptım. Nasıl okundu tam bilmiyorum. Chopper diye de okunuyor olabilir. Bu da telefon charmı, aşırı güzel. Bu koruyucu katmanı çıkarınca o da böyle parlayacak. Spider-Man telefon charmları da bu şekilde. Miles ve Gwen yine. Ve ipini böyle pembe yaptım onun. Gelelim ana olaya. Bu güncellemeyi yaparken en başta hedefim zaten sticker'dan çok bu couple charm'ını yapmaktı. Şöyle çevireyim. Aslında bu charm'ları böyle değil de tam tersi şekilde sanki ağdan sarkıyorlarmış gibi duracak şekilde tasarlamıştım. Hatta şurada ağlarını da görebilirsiniz. Ama bunu gönderdiğimde o sıra benim dışarıda acil bir işim vardı. Otobüse yetişmeye çalışıyordum. Bana kontrol etmem için gönderdiklerinde direkt sadece delikleri doğru yerde yapılmış mı diye, yani çizimin üstüne denk gelmiş mi ona baktım. Çizimin neresinde olduğuna bakmadım. Hani ben çizerken böyle olmasını planladığım için zannediyorum ki zaten böyle olacak. Yani hiç oraya odaklanmadım bile. Bana geldiğinde bile hatta videonun ileriki kısımlarında ben charmların açılışını yaparken onları bu şekilde tutuyorum ve delikleri hala burada zannediyorum. Sonra aksesuarlarını takarken fark ettim. Ve o anki fark edişim o kadar beni hayal kırıklığına uğrattı ki ben böyle çok heyecanlıydım yani. Hatta çizerken bu güncelleme için ilk çizdiğim tasarım bu ikisiydi. Ve planım zaten böyle durmalarıydı. Ama işte tam tersinin olması ve benim güncellemeyi yapmak zorunda olmam. Hem geri sayımı başlattım, tüm ürünler hazır ve bunlar da bayağı bir stoklu bir şekilde elimde var. O yüzden çok kötü hissettim. Böyle. Bunun stokları bittiğinde ama tekrardan sarkan şekilde bunların stoklarını güncelleyeceğim. Deliklerini buraya yerleştireceğim.
Sadece üzüldüm yani. Hiç beklemiyordum. Gördüğüm an bir şok oldum. Yine de güzel. Şimdi bunların hepsini düzenlemece ve aksesuarlarını takma zamanı. Güncellemeden sonra gelen siparişlerin çoğunda Spider-Man şeffaf sticker'ı ve Spider-Man charmları vardı. En çok da tekli sticker'lar çok sevildi Spider-Man. Uzun zamandır bekleyen bir sürü insan varmış. İşte sipariş notlarına falan yazmışlar. Çok tatlıydı hepsi yani. Onları gördüğümde ve siparişleri paketlerken yorgunluğum biraz olsun hafifledi. Dün de dayanamayıp bu kitaba başladım. Uzun zamandır okumak istiyordum. Aldığım zamandan beri hatta merak ettiğim bir kitaptı. Bir türlü sıra gelmedi. Son zamanlarda da okuma isteğim çok arttı bu kitabı. Ama o sıra Cam Şato'nun 3. kitabına başladım. Ateş Varisi miydi adı? Bir yerlere atmışım kitabı, göremiyorum. Sürekli seriye bağlanıyorum, sonra geri kopuyorum. Bir türlü serinin içine giremedim. O yüzden dikkatim çok dağınıyordu ve normalde işte Ocak ayının başında ben 3 tane falan kitap okudum. Dur onları da göstereyim. Bunları ben Ocak ayında okudum yani. Ocak ayında bu kadar hızlı bir okuma sürecim varken Şubat ayına girdik ve ben daha hiçbir şey okumadım. Sadece Şubat ayında bir tane webtoon serisi okudum. 4 ya da 5 ciltlik. O çok güzeldi. Romantik komedi. Çok tatlı bir konusu vardı yani hiç beklemiyordum. Hatta böyle erkek karakterinin biraz daha sinir bozucu bir tip olmasını bekliyordum ama tam tersiydi. Kadın karakter de çok iyiydi. Onu da çok sevdim. Özellikle çizimleri çok komikti. Komik sahnelerde ya da aradaki geçiş duyguları falan anlatma şekli ya çizerim çok iyiydi. Yani çok başarılı buldum. Ocak ayında da Aralık ayının da başladığım ama henüz bitiremediğim Ben Kirke kitabını okudum. Bu da çok güzeldi. Bu bir arkadaşımın hediyesiydi. Güzel bir okuma süreciydi. Sadece Kirke'nin ruh hali beni çok etkiledi. Onun yaşadıkları işte yalnızlığı vesaire beni çok etkiledi. O yüzden yani arada böyle çöküşe girdiğim dönemler oldu. Elim gitmedi kitaba falan bir süre. O yüzden Ocak ayına sarktım. Yuzu kitabın gönderdiği Senden Önce Senden Sonra kitabını okudum. Bu kitap çoğu kişiyi ağlatıyormuş. O yüzden heyecanla okumaya başladım ama ben ağlamadım. Sadece biraz şok oldum ve üzüldüm yani. Üzücü bir durumdu. Yas ve ölüm hakkında düşündüren bir kitaptı. Beğendim bunu. Yine Yuzu kitaptan Snow Globe Kar Küresi kitabını okudum. Gerçekten o kadar keyif alarak okudum ki bunu. Otobüste falan okurum diye yanıma aldım. O gün dışarıda sürekli hani bir yere gidiyorum, tamam mı? İşte matbaada diyelim işim var. Çıkar çıkmaz tramvaya gidiyorum. Tramvaya biner binmez böyle açıyorum, okuyorum böyle. O kadar sürükleyici bir kitaptı ki çok beğendim. Çok da akıcıydı. Gün içinde sürekli dediğim gibi hani her işim bittiğinde dizi falan izlemek yerine bu kitabı okuyordum. İkinci kitabı da varmış. Ben ikinci kitap olduğunu bilmeden böyle gece 3'e kadar bitirmeye çalıştım o gün. Çünkü çok merak ediyordum neler olacak diye. Son sayfalarda dedim ki ya hala bir sürü şey olacak. Bunlar son sayfalara nasıl sığacak falan oldu. Ama olsun, ikinci kitabı da okunur yani. Çok keyifliydi. Açlık Oyunları ve Squid Game'i bir araya getiren yazar diye. Gerçekten de Açlık Oyunları'nın enerjisi vardı. Sadece bence daha etkili geldi bana. Bilmiyorum, ben Açlık Oyunları'nın sadece ilk filmini izledim. Yani çok bir bilgim yok o evren hakkında ama ben bunu bayağı bir beğendim. Hatta bir kez tramvayda okurken böyle ağlayacak gibi oldum. Gözlerim falan doldu. Modum bayağı bir düştü bu kitabı okurken. Fazla empati yapan biri olduğum için çok etkilendim. Ama çok güzel bir kitaptı.
Bir Karanlık Pencere kitabı. Yine çok akıcı bir dili vardı. Çok kısa sürede okudum bunu da. Keyif alarak okudum. Evreni çok güzel yazılmıştı bence. Büyü gücü, kartlar üzerinden ilerleyen bir kitaptı. İlgi çekiciydi, değişikti. Bunun da ikinci kitabı varmış. İkinci kitabını şu an böyle çok okuma isteğim yok. İlk kitabını çok sevdim aslında ama belki işte ilerleyen zamanlarda karşıma tekrar çıkarsa ve ilgimi çekerse o zaman ikinci kitabını da okurum. Ama şu an düşünmüyorum. Şu an sadece Haşhaş Savaşı'nı okumak istiyorum. Ayın sonunda yine belki güncellerim size. Şöyle ajandama baktım, söylemediğim bir şey kalmış mı diye. Bahsetmediğim bir şey kaldı. YouTube kanalımın topluluklar kısmında 2 tane soru cevap kısmı açtım. Birisi küçük işletmeyle ilgili, kendi işini yapmakla ilgili merak ettiğiniz her şeyi yazabileceğiniz bir soru butonu. Diğeri de çizimle ilgili merak ettiğiniz, çizime başlamakla ilgili, gelişmekle ilgili, malzemelerle ilgili merak ettiğiniz her şeyi sorabileceğiniz bir soru butonu. Bunların ikisine de merak ettiğiniz her şeyi detaylıca yazabilirsiniz. Uzun uzun hepsini kısaca bir cevapladığım bir soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Haftaya çizimle ilgili soru cevap videosu gelecek. İsterseniz topluluklar kısmına gidip orada çizimle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa onların hepsini oraya yazabilirsiniz. Bu haftaki stüdyo vlog bu şekildeydi. Umarım keyifle izlediğiniz, ilham aldığınız bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.